Merhabalar. Hep dijitalleşme konuştuk. Bugün de biraz şubeleri konuşalım istedik. Bankacılık son yıllarda ne kadar değişse de hala şubeler yerli yerinde ve müşteriler hala şubeye gitme ihtiyacı halindeler. Bugün de hem bu ihtiyacı hem önümüzdeki günlerde ne olacakla ilgili İş Bankası'ndan çok değerli bir konuğum var. Bahar, merhaba. Merhaba İrem. Öncelikle kısaca seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Kurumsal mimari, müşteri ve şube süreçleri iyileştirme yöneticisiyim. Bahsettiğin gibi şubelerimiz hala en önemli temas noktası olma özelliğini koruyor. Bizim için halen çok kıymetli ve buradaki dönüşüme bir şekilde aracılık etmek, daha dijital, daha etkin, daha samimi alanlar yaratmak üzere çalışıyoruz. Peki buna temelde sizi iten ne oldu? Yani müşterilerin şubede bir memnuniyetsizliği mi vardı? Ya da farklı deneyimler mi sunmak istediniz? Dijital bir tarafta dururken neden şubeye yatırım yapıyorsunuz hala? Tabii bildiğin gibi pandemi sonrası hepimizin alışkanlıkları oldukça değişti. Buna şube müşterilerimiz de dahil. Bir kısım müşteri pandemi sonrası şubelerimizden biraz uzaklaştı. Tabii ki gelişen teknoloji, dijitalleşme, mobil uygulamaların daha fazla hizmet vermeye başlamasıyla beraber şubelerimizden biraz müşteri göçü yaşadık. Ama halen şubelerimiz özellikle bazı ürünlerin kullanımı, nakit işlemler ya da hayat dönüşümüne aracılık eden finansal işlemlerde hala en önemli temas noktası olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 24 milyona yakın müşterimizin şubelerimizi fiziken ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu anlamda şubelerimizin hala önemli bir temas noktası olma özelliğini koruduğunu, biraz eskisine göre farklı bir alana doğru evrildiğini de söyleyebiliriz. Aslında o zaman temelde müşterilerin şubede yaşadığı deneyimi iyileştirmek ve onlara bu sunduğunuz hizmetleri daha iyi ve belki ek hizmetlerle destekleyerek yapmak istediğiniz bir dönüşüm söz konusu. Peki müşterinin şubede yaşadığı deneyimi aynı zamanda çalışanın da iyileştirmek adına son zamanda hayata geçirdiğiniz projeler, inisiyatifler var mıdır? Biraz kısaca bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Biz de bu dönüşümde özellikle merkezileşmeyi, operasyonsuz süreçler yaratmayı, yapay zeka, teknoloji desteğiyle mümkün olduğunca şubedeki iş yükünü merkeze çekmeyi hedefliyoruz. Bu hem müşteri memnuniyeti hem çalışan memnuniyeti açısından çok önemli bir adım oluyor tabii. Bu hususta verebileceğin örnek projeler, inisiyatifler var mıdır bize paylaşabilecek? Etki Tabii. yarattığını düşündüğünüz. Özellikle şubelerde zaman alan konulardan biri işlem onaylarıydı. Bunu sizlerle birlikte yaptığımız projeyle beraber müşterilerimizin kendi işlemlerini kendilerinin onaylayabilmesini sağlayan bir proje geliştirdik. Tabii ki bu çok klasik yöntemlere alışmış olan süreçlerimiz açısından ya da altyapımız itibariyle zorlayıcı tarafları da oldu ama hep birlikte bunları başarıyla aştık yetkin arkadaşlarımızla birlikte ve bu proje sonunda tüm şubelerimizde yaklaşık 5500 günlük bir zaman tasarrufu sağladık. Hem zaman tasarrufu hem de müşterilerin daha hızlı hizmet alması. Daha hızlı hizmet alması ve bu 5500 günlük ortaya çıkan zaman müşterilerimize daha kaliteli, daha etkin hizmet verebilecek zaman yarattı çalışanlarımız açısından da. O yüzden hem müşterinin hem çalışanın memnun olduğu bir proje. Çok güzel bunları duymak. Peki çok bu dönüşümler devam ediyor. Konuşsak da saatlerce konuşuruz belki ama müşteriler de gün be gün daha az şubeye gitmeye başlıyorlar. Şubeler ölecek mi? Nasıl görüyorsunuz bu resmi? Yani bütün hizmetler artık dijital kanallara taşınacak mı? Yoksa şubeler buradalar ve bizim temel kanallarımızdan bir tanesi olmaya devam edecekler mi? Bu çok tartışılan bir soru. Uluslararası arenada da bizlerin de çok bu sorunun cevabını aradığımız bir nokta. Ama tabii ki biz şunu görüyoruz. Şube hiçbir zaman tam olarak yok olmayacak. Çünkü insan teması halen ne kadar teknoloji ilerlerse ilerlesin insan teması çok önemli. Ve bankacılık fonksiyonunun %70'inin teknolojiyle beraber dijitale kaymasıyla şubelerin daha fazla finansal danışmanlık alınan alanlar olarak var olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yani müşterilerimiz şubelerimizde fikir sormak, danışmak, uygun ürünü bulmak, finansal hizmetler konusunda bilgi almak ve farklı ihtiyaçlarını finansal ihtiyaçlarla buluşturduğu alanları ziyaret etmek için kullanacaklar. Bu anlamda şubelerin halen var olmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Şubede müşteri deneyimini iyileştirmek aslında temel amaçlardan bir tanesi. Şu anda bulunduğumuz mekanda aslında tam olarak buna hizmet etmekte sanırım. Müşterilerimizin gelip kitap okuyabildiği, alışveriş yapabildiği, çalışabildiği, kahvesini içebildiği bir yer. Burası farklı bir deneyim alanı aslında. Müşterilerimiz kitap
okuyabiliyorlar, alışveriş yapabiliyorlar, kahve içebiliyorlar, toplantı odalarını kullanabiliyorlar. Aynı zamanda bankacılık hizmeti de alabiliyorlar. Bu tabii bizim bir çıkış projemizdi. Diğer tüm şubelerimizde de benzer deneyim alanlarını dönüştürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda da sizler de en büyük iş ortaklarımızdan biri olarak bu projelerde bizlere destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bu fırsatlar için, bize verdiğiniz bu çalışma, sizinle beraber İş Bankası gibi ülkemizin güzide kurumlarından biriyle çalışma fırsatını bize verdiğiniz için. Eklemek istediğim bir şey var mıdır son olarak? Ben çok teşekkür ediyorum hem bu keyifli sohbet için hem de şu ana kadar bitirdiğimiz projeler ve bundan sonra da bu dönüşümde birlikte rol alacağımız projeler için Definex tüm yetkinliğiyle ve çalışma disipliniyle yanımızda olmaya devam edecek. Teşekkür ediyorum. Bu sözleri senden duymak bizim için de çok gurur verici. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.